Merhaba arkadaşlar, yeni bir Unreal Engine rehber videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Unreal Engine 5'te stamina sistemini nasıl yaparsınız bunu göstereceğim. Öncelikle Content Manager'dan, Content Browser'dan Third Person açtık ve bir adet input atamanız gerek. Biz bir önceki videodan atamıştık. Eğer direkt bu videoya geldiyseniz hemen göstereyim. Buraya bir adet sağ tıkladık. Input action oluşturacaksınız. Adına input action sprint koyacaksınız. Sonra mappings kısmından artıya tıklayacaksınız. Ondan sonra buraya bir adet boş bir slot gelecek. Buraya input action sprint'i seçip buradan tuşunu ayarlayacaksınız. Daha sonra karakterimizin blueprint'ine girelim. Blueprint third person karakter save'liyoruz. Şimdi sağ tıkladık. Input action alt sprint ekledik. Evet, bizim oluşturduğumuz birkaç variable vardı. Onlara şöyle değineyim arkadaşlar. Öncelikle max stamina. Max stamina bizim maksimum stamina'yı belirliyor. Default value olarak 100 ayarlayabilirsiniz. Ben 100 ayarladım. Daha sonra is sprinting'imiz var zaten. Bu koşmayı koşup koşmadığımızı anlamamıza yarıyor. Ondan sonra current stamina var. Current stamina başlangıçta tabii ki de max stamina ile aynı olacak. Bu bizim güncelleyeceğimiz stamina değeri olacak. Bir adet stamina drain rate'imiz var. Bu drain rate'i default value'sunu ben 10 yaptım. Siz tabii ki değiştirebilirsiniz. Bu da bizim stamina'yı azalırken bu orana göre azalmasını sağlayacak. Bir adet de stamina regenerate var. Bu da tam tersi yenilenirken buradaki değere göre yenilenecek. Ve son olarak bir adet regen rate'imiz var. Regen delay'imiz var. Regen delay de stamina yenilenirken ne kadar sürede bir yenilendiğini göstermesi için hani buradaki değere göre stamina yenilenmesi ona göre ya daha çabuk ya da daha uzun sürecek. Kısacası 2, 4, 6 adet variable'ımız var arkadaşlar. Şimdi öncelikle input action'ı koyduk. Started'dan is sprinting'i ayarlamamız lazım. Bundan şöyle Ctrl C yaptım. Ctrl V yaptım. 2 adet yaptım. Şimdi completed'da is sprinting'i false. Started'da da true'yu ayarlıyorum. Daha sonra şurayı şöyle biraz daha aşağı çekeyim. Comment atayım. Sprinting yazalım şuraya. Daha iyi olsun. Sol üstten karakter moment'ı alıyorum. Set max walk speed yazıyorum. Karakterin max walk speed'i şuraya speed yazarsanız bu değerleri ayarlayabilirsiniz. Biz 200'ü ayarlamıştık. Bu normalde 600 müydü? 600'dü. 200'de normal bir yürüyüş hızı var. 600'den yani 600 zaten koşma hızı öyle söyleyeyim. 600'de koşacak bizim karakter. Kaça çıkacak? Mesela start sprint'e başladık. 200'dü bizimki. Bunu 500'e çıkartacak. Şimdi koşuyu bıraktığında karakter şunu tekrardan ayarlayacağız. Şuraya bir tane daha atayalım. Bu sefer koşu hızını max box speed'i 200'e düşüreceğiz. Ve bu sayede karakter normal hızına dönmüş olacak. Şimdi stamina sistemini şu şekilde yapacağız. Nasıl yapacağız? Set timer by function name ile yapacağız. Bir adet de buraya yerleştirelim. Şimdi şu şekilde hemen anlatayım. Shift'e bastık. 500 koşma hızına ulaştı. Bir adet custom function oluşturacağız. Oradaki kodu çalıştıracak ve oradaki kod da stamina'yı güncelleyecek. Hemen timer 0.1 loopingleri açıyorum. Tekrar çalıştırması için. Buranın
regen delay'ini yani time'ını regen delay olarak ayarlayabiliriz. Bunu da regen delay'deki default value kısmından ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde buraya da ayarlayabilirsiniz ama şimdilik kalsın. Function name, custom function. Şimdi update stamina ismini verelim buraya. Buraya da regen stamina diyelim. 2 adet custom function oluşturacağız. Şu altta hemen oluşturalım. Evet, oraya çok uzun bir kod girdi. Regen stamina. Şurayı kopyalayayım direkt. Custom event function değil. Şimdi bir adet update stamina, bir adet de regen staminamız var. Şurada koşu bittikten sonra buraya bir adet clear timer ekleyelim. Yoksa buradaki update stamina sürekli çalışacak. Bunu eklemek önemli. Şimdi burayı ayarlamadan önce bir adet UI için content kısmında UI kısmına girip bir adet user interface oluşturalım. Widget blueprint user interface widget blueprint alt tire stamina koyalım bunun adına. Bunu ben şu anda debugging için oluşturuyorum. Siz bunu tabii ki daha güzel bir şekilde yapıp arayüze ekleyebilirsiniz. Bir adet progress bar. Şöyle bunu büyütelim. Rengini de sarı yapalım. Sonra person kısmına bir adet create binding oluşturalım. Sonra bunu cast to third person karaktere castleyelim. Object get player karakter. Şimdi buradan get current stamina değerini alıyoruz ve get max stamina değerini alıyoruz. Divine diyoruz. Divide. Get current stamina, get max stamina'yı aldık ve current stamina'yı max stamina'ya bölüyoruz ve bu sayede yüzdelik oranı buluyoruz. Ve orası da güncelleniyor. Şimdilik şuraya bir adet event begin play oluşturacağım. Create widget. Az demin oluşturduğumuz widget'ı buraya giriyorum. Hızlıca sonra add to viewport diyorum. Owning player'da get player controller olacak. Tamamdır. Daha sonra update stamina'ya geliyoruz. Eğer şunların ikisinde de branch olacak. Branch'leri bağladık. Burada is sprinting doğruysa yani çalışıyorsa koşuyorsa karakter burada da koşmuyorsa şeklinde düşünün. Burada true'yu burada false'u kullanacağız. Biz tabii ki şimdi current stamina'yı burada arttıracağız. Burada da azaltacağız. Şu şekilde olacak. Şurayı biraz daha büyütelim. Bunları aşağı alalım. Öncelikle stamina drain rate. Burada stamina yiyecek. O yüzden stamina drain rate aldık. Burada bir adet multiply ekliyoruz. Buradaki değerin 1/10 kadar stamina azalacak. Azaltmak için de get current stamina diyelim şuradan. Get current stamina. Eksi tuşuna basıp buradan subtrack'i ekledik. Bu değerden çıkardık ve bunu current stamina olarak buraya ekledik. Aynı şekilde tam tersini burada yapacağız. Stamina regenerate alacağız.
Yine bir adet multiply alalım. Bunun değeri de 0.1 olsun. Daha sonra current stamina'yı alalım. Bu sefer add yapıyoruz. Çıkartmıyoruz. Ekliyoruz çünkü. Burada ekledik. Şunu biraz daha sola alalım. Genişletelim. Evet, devam edelim. Şimdi update stamina. Eğer koşuyorsak karakterin staminasını azaltacak. Diyelim ki 0 oldu. Bir adet branch ekliyoruz. Current stamina. Yani staminamız tükendi. Less equal olsun. Condition olaraktan. Current stamina 0 veya 0'a eşitse is sprinting'i setliyoruz. Şuradan tutup alt tuşuna basılı tutup bırakırsanız direkt set eder. Kontrol tuşuna CTRL'ye basarsanız da direkt şu şekilde getler. Şimdi şuradan direkt kopyalayabilirim ben. Eğer current stamina 0 ise karakter otomatik olarak duracak. Şunu ayarlıyorum. Tamamdır. Şimdi buraya Regen Stamina'ya geliyoruz. Regen Stamina'da karakter koşmuyorsa, yani koşma false'sa stamina'ya ekleme yapacak. Yani stamina yenilenecek. Ve bizim buraya bir adet clamp eklememiz lazım. Çünkü şu an stamina 100'ün üstünü geçebiliyor. Hemen geliyoruz. Current stamina 0 ile max stamina arasında olacak. Max stamina kaçsa burayı da yine current stamina'yı alıp current stamina'ya ekliyoruz bunun output'unu. Şöyle biraz düzenleyelim. Tamam. Stamina bunu geçmeyecek. Ee, Bir adet daha branch ekliyoruz. Şimdi bu branch'te ne yapacağız? Stamina'ya ekledik. Stamina arttı. İşte 0 ile 100 arasında. Eğer current stamina bu sefer grid equal yapıyoruz ve buraya da max stamina'yı giriyoruz. Yani bu şu demek. Current stamina max stamina'ya eşit veya ondan büyükse artık bu regen stamina olayı tamamen bitecek. Yani yenilemeyi durduracak. O yüzden şuraya bir adet clear timer ekliyorum. Şuranın adını gelelim şuradan F2 yapalım. Kopyalayalım. Şuraya yazalım. Hemen bir bakalım. Update stamina. Stamina'ya ekliyoruz. Koşuyor. Update stamina. Burada da aynı şekilde yine şuradan clear timer'ı kopyalayalım. Burada da update stamina'yı bitirelim. Sıfıra ulaştığında çünkü stamina yemesinin bir anlamı yok. Orada durdurmamız gerekiyor. Şimdi hemen bir kontrol için başlatalım. Şöyle tam ekran yapalım. Şu an çalışmıyor. Hemen bir kontrol seriden. Ne yaptık? Is sprinting'i ayarlamamışız arkadaşlar. Şurası. Bakın bu çok önemli. Bunu ayarlamazsak çalışmıyor. Hemen kaydettim tekrardan. Başlattım. Evet, şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Shift'e bastım. Biraz bekleyelim. Aynen şu anda indi. Gördüğünüz gibi karakter durdu. Shift'i bıraktım. Hala shift'i tutuyordum az demin. Shift'i bıraktım. Örneğin yarıdayken basalım. Geri çalışıyor. Bıraktık. Geri doluyor. Şu an tamamen dolacak. Dolduktan sonra
Bir daha basalım. Aynen şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Şunu hatta biraz daha küçültelim. Şurayı debugging'i third person karakterini ayarlarsanız şöyle daha iyi görebiliriz. Sanırsam şöyle. Şöyle bunu şu sol tarafa alalım. Şu an ekranda çok bir işimiz yok. Sadece şunların çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi stamina yiyor. Execution node ilerliyor. Durduktan sonra alttaki custom event çalışıyor ve stamina yenileniyor. Stamina yenilendikten sonra gördüğünüz gibi tamamen kesildi. Ve bu şekilde stamina sistemini ayarlamış olduk arkadaşlar. Herhangi bir sorun olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında video like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Başka bir isteğiniz olursa gene yorumda belirtebilirsiniz. Bunun dışında bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.